Merhaba, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bugün, insanlığın en büyük hayallerinden birini masaya yatırıyoruz, başka bir gezegende yaşam mümkün mü? İnsanlık olarak dünyadan uzaklaşıp, başka bir gezegende hayat kurabilir miyiz? Bu sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir fikir mi, yoksa gerçek mi oluyor? Bu videoda, insanlığın bu büyük hedefini bilimsel ve teknolojik açıdan detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. İnsan yaşamı için gerekli şartlar nelerdir? Öncelikle yaşam için olmazsa olmazları sıralayalım. 1. Oksijen. Dünya dışındaki gezegenlerin atmosferi insanlar için uygun değil. Örneğin, Mars'ın atmosferi %96 karbondioksitten oluşuyor. Ancak umut var. NASA'nın Perseverance gezgini, Mars yüzeyinde ilk kez oksijen üretmeyi başardı. Teknolojinin bu ilerlemesi, Mars'ta solunabilir bir ortam yaratma hayalini biraz daha mümkün kılıyor. 2. Su. Hayatın temel yapı taşı olan su, uzaydaki araştırmaların merkezinde yer alıyor. Mars'ta donmuş halde su bulundu ve Europa gibi buzlu uydularda sıvı suyun varlığına dair güçlü kanıtlar var. Ancak bu suya ulaşmak oldukça zorlu bir süreç gerektiriyor. 3. Yiyecek ve tarım. Uzayda yiyecek üretimi mümkün mü? NASA, astronotların uzayda bitki yetiştirebilmesi için hidroponik sistemleri, topraksız tarım, deniyor. Mars gibi yerlerde, tarım teknolojisi olmadan yaşam mümkün değil. 4. Radyasyon. Uzayda radyasyon, insan yaşamı için ciddi bir tehdit. Dünyanın manyetik alanı bizi korurken, Mars ve diğer gezegenlerde bu koruma yok. Bilim insanları, radyasyona karşı yeraltı sığınakları veya özel kalkanlar geliştirmeyi planlıyor. Bu temel şartlar başka gezegenlerde sağlanabilir mi? Şu anda bu mümkün değil. Ancak teknoloji, bu şartları yapay olarak oluşturabileceğimizi gösteriyor. Mars, insanlığın ikinci evi mi? En çok konuşulan gezegen Mars. Peki neden? Mars, insanlık için umut vaat eden bir yer çünkü. Atmosferi ince de olsa var. Yüzeyinde donmuş su bulunuyor. Gün uzunluğu Dünya'ya benziyor. Ancak, Mars'ta yaşam kurmanın zorlukları da var. Atmosferinde yeterli oksijen yok. Sıcaklık, geceleri -100 dereceye kadar düşebiliyor. Toz fırtınaları haftalarca, hatta aylarca sürebiliyor. Terraforming, Mars'ı yaşanabilir hale getirme. Terraforming, yani bir gezegeni Dünya'ya benzer hale getirme fikri, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı en büyük projelerden biri. Ancak bu süreç, binlerce yıl sürebilir ve devasa teknolojik kaynaklar gerektirir. Mars insanlığın ikinci evi olabilir mi? Mars, insanlığın ikinci evi olma potansiyeline sahip. Ancak bu hedefe ulaşmak için daha fazla bilimsel çalışma ve büyük yatırımlar gerekiyor. Europa ve Enceladus, yaşam için yeni umutlar mı? Europa ve Enceladus gibi buzlu uydular, yaşamın var olabileceği diğer yerler. Bu uydularda sıvı halde okyanuslar bulunduğuna dair güçlü kanıtlar var. Peki, bu uyduların yaşam potansiyeli nedir? Europa'nın buz tabakasının altında sıvı okyanuslar olduğu düşünülüyor. Enceladus'ta su buharı püskürmeleri tespit edildi. Ancak burada yaşam kurmak Mars'tan daha zor. Suyun altındaki bu okyanuslara ulaşmak için buz tabakasını delmek gerekiyor. Europa ve Enceladus gibi yerlerde yaşamak mümkün mü? Bu uyduların yüzeyinde değil ama altındaki okyanuslarda mikrobiyal yaşam olabilir. İnsan yaşamı ise bu noktada çok uzak bir hedef. Teknolojinin rolü, teknoloji, insanlığın başka bir gezegende hayatta kalmasının anahtarı. Şu ana kadar ne tür ilerlemeler sağlandı? Kapalı döngü sistemleri, su ve oksijeni geri dönüştüren sistemler, uzay istasyonlarında başarıyla kullanılıyor. Uzay tarımı, bitkilerin yerçekimsiz ortamda büyümesini sağlayan teknolojiler geliştirilmekte. Radyasyon koruması, özel kalkanlar ve yeraltı habitatları tasarlanıyor. Enerji üretimi, uzayda güneş panelleri veya nükleer enerji kullanımı üzerinde çalışılıyor. Teknoloji bu hayali gerçekleştirebilir mi? Evet, teknoloji bu hedefi mümkün kılabilir. Ancak bu, uzun vadeli bir süreç. Başka bir gezegende yaşam kurmak sadece bilimsel değil, aynı zamanda felsefi bir mesele. İnsanlık yeni bir gezegeni koruyabilir mi? Uzayda yeni toplumlar nasıl şekillenecek? Adalet ve eşitlik sağlanabilecek mi? İnsanlık başka bir gezegende aynı hataları tekrarlar mı? Bu, bizim değerlerimize ve tarihimizden aldığımız derslere bağlı. İnsanlık başka bir gezegende hayatta kalabilir mi? Sonuç olarak, insanlık başka bir gezegende hayatta kalabilir mi? Bilim ve teknoloji bu hedefe yaklaştırıyor, ancak bunu başarmak hem zaman hem de kararlılık gerektiriyor. Uzaydaki geleceğimiz sadece teknolojiye değil, aynı zamanda etik değerlerimize de bağlı.
Bugün insanlığın başka bir gezegende hayatta kalma şansını inceledik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Eğer bu tarz bilimsel içerikleri seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.